Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Adventure Time'ın en kötü karakteri hakkında konuşmak istiyorum. Evet, Wyatt. Pek çok izleyici onda neyin kötü olduğunu ve neden yalnızca onun birinci ölü dünyasında kalmaya mahkum olduğunu anlamasa da Wyatt gerçekten kötü biri ve ben de bu videoda Wyatt hakkında kendi düşüncelerimi ve araştırdıklarımı paylaşmak istiyorum. Eğer siz de Wyatt'ın neden kötü bir karakter olduğunu merak ediyorsanız haydi bu macerada bana katılın. Adventure Time'da sezonlar boyunca çok çeşitli karakterlerle karşılaştık. Bunlardan bazıları gerçekten bizlere göre çok kötü karakterlerdi. Peki gerçekte öyle miydi? Bu biraz tartışmalı bir konu. Örneğin Lich'in bile gerçek anlamda kötü olmadığını savunan önemli bir fan kitlesi var. Onlar da Lich'in tüm canlıları öldürmek istediğini biliyor ve bunun kötü olabileceğinin farkındalar. Ancak Lich'in kötü olmadığını düşünenler, Lich'in bunu bir tercih olarak yapmamasından dolayı karakter olarak kötü olmadığını savunuyorlar. Lich varoluşu itibariyle yok etmeye programlanmış bir robot gibi davranıyor. Başka hiçbir amacı yok. Bu da onu güneşin etrafında dönen dünya gibi yapıyor. Biz dünyaya güneşin etrafında döndüğü için kötü diyor muyuz? Elbette hayır. Ama bir gün güneş dünyayı ve dolayısıyla içinde kalan yaşamı da yakıp yok edecek. Öyleyse dünyanın güneşin etrafında dönmesi kötü bir davranış mı? Kararı size bırakıyorum. İşte Lich gibi pek çok karakter Adventure Time'da karşımıza çıkıyor. Kimisi varoluşu itibariyle kötü şeyler yaparken, kimisi de başta kötü olup sonradan iyiliği ve iyi davranmanın kendilerine faydalarını öğrendikçe iyi davranmaya başlıyorlar. Ya da örneğin sihirbaz adam güçleri nedeniyle delirmiş bir karakterken ve ilk sezonlarda bir sürü kötü davranışını görmemize rağmen son sezonlarda güçlerini kaybedip kral adam olduğunda iyi biri olmuştu. Ama Wyatt tüm Adventure Time karakterleri içinde gerçek anlamda davranışsal olarak kötü olan ve tüm yaşam tecrübesine rağmen kötü davranmaya devam eden tek karakter. Peki neden? Wyatt'ın bizzat gözlemleyerek emin olduğum kötü özelliklerinden birisi onun tam bir sömürü makinesi olması. Wyatt tam bir ezik ve hayatta hiçbir başarısı yok. İlk kez Tombish Phil ile karşılaştığında bir sekreter olarak onu görmüştük. Ama o seviyeye nasıl geldiğini bile görmüyoruz. Belki annesi sayesindedir. Çünkü gerçekten hayatımızda böyle çok fazla insan görüyoruz. Kendi başına hiçbir şey beceremeyen ve başkalarına yük olan insanlar her yerde var. Böyle insanlar çocukken anne babalarına yük olup onların ittirmesiyle bir şeyler yaparken büyüyüp evlendiklerinde de eşlerine aynı şekilde yük oluyorlar. Wyatt da tam olarak böyle biri. Onun Tombish Phil ile ilk kez karşılaştığı yerde çiçekleri çöpe atmayı bile beceremeyip ağlaması tam bir başarısızlık örneği olduğunu gösteriyor bence. Elbette bu davranış insanın doğuştan sahip olduğu bir özellik değil. Çoğu insan buna büyüdükleri çevre ve ailesinin eğitim şekli nedeniyle sahip oluyor. Aileler çocuklarını küçük yaşlardan itibaren kendi başına bir şeyler yapması ve başarması yönünde teşvik etmeyip her şeyi kendileri onun için yapınca böyle yetişkinlerle karşılaşıyoruz. Elbette Wyatt'ı sadece çiçeği çöpe atamamasından değil, sonrasında sürekli Tombish Phil'den turta yapmasını ve onu beslemesini beklemesinden görüyoruz. Elbette Tombish Phil buna çok fazla katlanamayıp sonunda ondan ayrılmıştı. Ayrıca Wyatt kendisinin de biraz farkında ve biraz olsun kendisine iyi gelen biri olduğunda hemen onu da sömürebilmek için hayatını almaya çalışıyor. Tombish Phil'in düğününe katıldığında Bimo ile konuşurken onun kendisiyle yaşamasını istemişti. Çünkü Bimo ona iyi gelmişti. Ve bu sayede Bimo'yu da sömürmek için bir fırsat olarak gördü ve hemen onunla yakınlaşmaya çalıştı. Ancak Bimo kaçtı. Çünkü Wyatt'ın nasıl bir şey yapmaya çalıştığını anlamıştı. Wyatt'ın bir diğer kötü özelliği ise hatalarını hiçbir zaman kabul etmemesi ve sürekli dik kafalı biri olması. Tombish Phil onunla mutlu olmayıp ayrılmak istediğinde boşanmayı öylesine reddediyor ki yüzüğünü bile vermeyip yüzük bende kalırsa boşanmış sayılmayız şeklinde düşünüyor. Wyatt'ın yaptığım araştırmada keşfettiğim bir kötü özelliği ise onun değişimi reddetmesi. O tüm hatalarına, tüm üzüntülerine rağmen iyi biri olmayı tercih etmiyor. Bu nedenle Bay Tilki yeni ölüm olmasının ardından karakterini bir adım bile öteye götürmeyen ve iyi biri olmak için hiçbir çabası olmayan Wyatt'ı birinci ölü dünyadan yukarıya çıkarmıyor. Şöyle düşünün. İnsanların sevgisini, mutluluğunu emerek güç kazanıp kötü büyüler yapan Maja bile Bay Tilki tarafından daha üst ölü dünyalara gönderilmişti. Wyatt tek başına birinci ölüler dünyasında kaldı. Diğer yandan Wyatt'ın uslanmazlığı bununla da sınırlı kalmıyor. Eski eşi olan Tombish Phil'in düğününde Tombish Phil'in annesiyle öpüşüyor. Bu da biraz rahatsız edici bir ilişki örneği ve neredeyse her zaman kötü bir davranış olduğuna şüphem yok. Biraz gerçek hayata uyarlayarak düşünürsek, bu durum 40 yaşında bir adamın 60-70 yaşlarındaki kayınvalidesini eski karısının düğününe utanmadan gidip bir de öpmesi anlamına geliyor. Gerisini siz düşünün. Wyatt yalan söyleme konusunda da hiç endişe duymayan bir karakter. 6. sezon 16. bölümde Tombish Phil'in turtalarını çalarken onları bir canavarın çaldığını söylemiş ve sonradan yakalanmıştı. Wyatt hakkında söyleyeceğim son ve en önemli bilgilerden biri de Fiona ve Cake'in 1. sezon 4. bölümünde Wyatt'ın Prizma'ya ulaşıp bir şey dilemek için büyük kötülükler yaptığı.
Bu konuda detaylı bilgiler görememiş olsak da Wyatt Prismo'nun yanına geldiğinde onun kıyafetlerinin yırtık ve kanlı olması neler yapmış olabileceği konusunda bazı fikirler veriyor. Bence taçları kazanmak için prenseslere zarar verip taçlarını çalmış olmalı. Ayrıca Enchiridion kitabını da birilerine zarar vererek elde etmiş olabilir. Ek olarak yaptığım araştırmada Wyatt'ın Prismo'dan ne dileyeceği konusunda tartışmalar gördüm. En yaygın fikir ise onun tekrar Tombiş Fil tarafından sevilmeyi istemesiydi. Ancak Tombiş Fil onu sevebilecek biri değil ve Wyatt bunca şeye rağmen kendisi daha iyi biri olmak yerine hala onu istemeyen birini dilek yoluyla bile olsa zorla kendisini sevdirmeye çalışıyor. Tüm bunlar Wyatt'ın neden sonunda 1. Ölü Dünya'da kaldığını ve neden kötü biri olduğunu gösteriyor bence. Evet arkadaşlar, bildiklerim ve araştırdıklarım kadarıyla Wyatt'ın neden bu kadar kötü bir karakter olduğunu ve 1. Ölüler Dünyası'nda kaldığını anlatmaya çalıştım. Sorularınız ve eleştirileriniz için yorumlarda buluşmak dileğiyle bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.